Yapacağımız bu mod, Commodore GNTR forumunun üyesi Yavuz'un projesidir. Kendisinin birçok retro projesini Commodore GNTR'den inceleyebilirsiniz. Mod şemamız bu şekilde. Gayet basit aslında ama simgelere pek aşina değilseniz eğer okumakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden şöyle bir alternatif hazırladım. Bir adet 5 volt ve bir adet ground noktası var tabii ki. Daha kolay anlaşılır ve sade olabilmesi için 3 farklı yere yazdım. Parçalarımıza bir göz atalım. 2 adet 10 kilo ohm direnç. 1 adet 10 ohm direnç. 1 adet 75 ohm direnç. 1 adet 220 ohm direnç. 2 adet 10 mikrofarad kapasitör. 1 adet 220 mikrofarad kapasitör. 1 adet 2SC1815 transistör. 1 adet LED. 1 adet bakır delikli plaket. Farklı renklerde bir miktar kablo. Ve tabii ki av kablosu. 5 volta bağlayacağımız 10 kilo ohm direnç ile işe başlıyoruz. 2SC1815 transistörü B bacağı 10 kilo ohm direncin yanına gelecek şekilde yerleştiriyor ve ardından bağlıyoruz. Grafikte transistörün bombeli tarafı bize bakıyor. Yine aynı B bacağına bir 10 kilo ohm direnç daha bağlıyoruz. Bu direncin diğer ucu sonradan ground'a bağlanacak. Bu bacak ile işimiz henüz bitmedi. B bacağına bir adet de 10 mikrofarad 16 volt kapasitörü eksi bacağından bağlıyoruz. Artı ucunu ise sonradan klon Atari çipinin kompozit girişine bağlayacağız. Transistörün C bacağını 10 ohm dirençten geçirerek 5 volta bağlayacağız. Beş volt bağlantılarını aynı yerde topluyoruz. Transistörün E bacağını 75 ohm dirençten geçirerek ground'a bağlıyoruz. Tabii ground bağlantılarını da aynı yerde topluyoruz. Yine aynı E bacağına 220 mikrofarad 16 volt kapasitörü artı bacağından bağlıyoruz. Kapasitörün eksi tarafı kompozit video çıkışımız olacak.
5 volta ledimizi patlatmadan yakabilmek için 220 ohm direnç bağlayacağız. Ses çıkışı filtrelemesi için artı tarafı çipe, eksi tarafı çıkışa gelecek şekilde 10 mikrofarad 16 volt kapasitör koyuyoruz. Beş volt kompozit ve audio girişi. Arada kalan da ground. Artık havyamızı ısıtıp bağlantılarımızı sabitleyebiliriz. Kablolarımızı lehimleyerek devam ediyoruz. Plaketin fazlalık kısmını kesebiliriz. Delikli kısımdan keserseniz istenmeyen yerlerden kırılma riski çok daha az olacaktır. Kompozit çıkışa kablo bağlamış bulundum. Sonradan vazgeçip sökeceğim. Ground kısmına bir kablo daha bağlıyoruz. Audio giriş kablosu ile devam ediyoruz. AV kablosunun groundlarını birbirine bağlıyoruz.
Sağ ve sol ses çıkışlarını da birbirine bağlıyoruz. Çünkü her televizyon mono ses girişini tanımayabilir. İki hoparlörden de ses gelmesini bu şekilde garantiliyoruz. AV kablosunun ses ve görüntü çıkışlarını yerlerine bağlıyoruz. Hatırlarsanız ses girişi klon Atari çipinden gelip 10 mikrofarad kapasitörden geçerek çıkış verecek. Yine video çıkışı ise 220 mikrofarad kapasitörün eksi bacağından çıkıyor. AV kablosunun ground bağlantısını da unutmayalım. Fazlalıkları kesebiliriz. LED için bir ground kablosu daha bağlıyoruz. Yine LED için 220 ohm direncin boştaki ucuna kablo bağlıyoruz. Mod kartımız hazır. 2600 klonumuzun kasasını açarak devam ediyoruz. Açmak gayet basit. 4 adet vidası var. Beş volt ve ground girişlerini 2600 devresi üzerindeki 7805 regülatöründen alacağız. Grafiğe göre bağlantıları yapıyoruz.
Kabloları hazır olan ledimizi de bağlayabiliriz. Geriye çipe lehimleyeceğimiz video ve ses giriş kablo bağlantıları kalıyor. Eğer Klon Atari 2600'ünüz 48 bacaklı çipe sahip ise işiniz daha kolay. Çünkü bu çiplerin ses ve video çıkışları belli. Ses 20, video ise 29. bacaktan çıkıyor. Ama benimki gibi 40 bacaklı çipe sahip bir Klon Atari'niz varsa az da olsa uğraşmanız gerekecek. Çünkü bu 40 bacaklı çiplerin bağlantıları her seferinde farklı çıkabiliyor. Ama çok da sorun değil. Bacakları sırayla deneyerek bulabiliriz. Timsah kabloyu video girişine bağlayarak çip bacaklarını da sırayla gezdireceğiz. Av kablomuzu TV'nize bağladıktan sonra doğru av çıkış kanalını seçtiğinizden emin olun. Doğru çip bacağını bulduğunuzda ekrana görüntü gelecektir. Ses girişi için de aynı yöntemi uyguluyoruz. Tabii ki öncesinde Atari'de seçili olan oyunun devamlı ses verdiğinden emin olun. Mesela bu motor yarışında devamlı ses çıkışı var. Çıkışları tespit ettikten sonra video ve ses giriş kablolarını lehimleyebiliriz. Mod kartı için uygun bir yer tespit ediyoruz. Kasada oldukça boş yer var ama çeşitli nedenlerden dolayı kasayı yeniden açmamız gerekebilir. O yüzden Atari kartına sabitlemek daha mantıklı olur. Uygun gördüğümüz boşluk için mod kartını biraz tıraşlamak gerekebilir. Sıcak silikon ile mod kartını ve güç ledini sabitliyoruz. Güç ledi için güç anahtarının üstü uygun. Dağınık kabloları da sabitlemekte fayda var. Artık kasamızı toplayabiliriz.
Av kablosuna kasa içinde yeterli pay bırakarak bir düğüm atıyoruz. Ve önceden RF kablosunun olduğu yerden çıkartıyoruz. Kabloya attığımız düğüm lehim kopmasını engelleyecek. Vidaları taktıktan sonra elimdeki mobilya keçelerini de değerlendiriyorum. Modumuzu tamamladık. Umarım faydalı bir içerik olmuştur.